Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yazın afiyetle yediğimiz, yemelere doyamadığımız meyvelerimizi kışa taşıyıp kompostolar haline getiriyoruz. Yapımı oldukça pratik ve gerçekten çok lezzetli. Tarifime hemen geçiyorum. Ben tarifim için şeftali ve mürdümeriyi kullandım. Siz isterseniz nektarin, vişne, birçok yaz meyvesiyle de yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli kural meyvelerin taze ve çürüksüz olması. Eğer çürük veya ezikler varsa konservenizi bozabilir, tadını etkileyebilir, zehirlenmelere bile sebep olabilir. En az konserve kavanozlarının ve kapaklarının kaynatılıp hijyeninin sağlanması kadar kullanılan malzemenin de iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Konservede bu çok önemli. Şöyle şeftalilerimi alıyorum. Önce ikiye bölüyorum. İçinden çekirdeğini çıkardıktan sonra kabuğunu olabildiğince ince şekilde soyuyorum. Kabukları kesinlikle ve kesinlikle çöpe atmayalım. Onları daha sonra soğuk kahve yapımında kullanacağım. Onları israf etmiyoruz ama çekirdeklerle alakalı herhangi bir bilgim olmadığı için onları attım. Varsa bir kullanım alanı bana yazarsanız çok memnun olurum. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşamış şeftali kenarlarında olabildiğince derin şekilde aldım ve o kısımları kullanmadım. Şeftalilerimi soyduktan sonra şimdi kuşbaşı olacak şekilde küçük küçük doğruyorum. İstediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz. Ben kaşığa rahat gelebilmesi, yemesi kolay olabilmesi adına bu boyutlarda doğradım. İsterseniz dörde bölüp direkt o şekilde bile pişirebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama bu şekilde yaparsanız servisi, tüketimi çok kolay ve şık olacaktır. Hiçbir şekilde tencerede pişirme gibi karıştırılıp ezilmediği için de dağılma olmayacak. Kaseye konup servis edildiğinde de şık bir görüntüsü olacaktır. Aynı şekilde eriklerimi de önce ikiye bölüp içindeki çekirdekten ayırıyorum. Ardından da dörde bölüp kasemin içerisine alıyorum. Bunda da tamamen bölme boyutları size kalmış. Eriğinizin boyutuna göre kaşığa gelebilecek şekilde bölerseniz yeterli olacaktır. Ben şöyle deneme yanılma yöntemiyle böyle bir yöntem keşfettim. Bu şekilde de bana bayağı pratik geldi. Eriklerimin tamamını bu şekilde doğradım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapım aşamasında karar verip doğrayabilirsiniz. Tamamını hazırladıktan sonra şöyle içinde çürük olanları, vuruk olanları, kullanılamayacak durumda olanları kesinlikle eklemedim içerisine. Onları çöpe, şeftali kabuklarımı da kenara ayırdım. Şimdi hazırladığım meyvelerimi kavanozlama sırası geldi. Ben çekim yaptığım için önce kaseleri ardından kavanozlara doldurdum. Siz isterseniz doğrama aşamasında direkt kavanozların içerisine de yerleştirebilirsiniz. Tepesine kadar doldurmuyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dibine vurduğumda boğaz kısmından da bir parmak eksik olacak. Çok doldurursanız pişme aşamasına taşıp kavanozun etrafını yakabilirsiniz. Bu da temizlemesi çok zorlanacağınız bir durum olacak. O yüzden böyle bir miktar boğaz kısmından bir parmak aşağıda doldursanız kafi olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde erikleri de doğrarken isterseniz eldiven kullanabilirsiniz. Elleri birazcık karartıyor. Bunu da belirtmek istedim. Şöyle kalan şeftalilerimi kenara ayırdım. Onlarla da karışık meyve suyu yapacağım. Bir kısmını sadece şeftali, bir kısmını sadece erik, bir kısmıyla da karışık yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Karışık da çok lezzetli oluyor. Ayrı ayrı da çok lezzetli oluyor. Tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz veya çeşitlilik yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün kavanozlarımı dolduruyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle bir öneride de bulunmak isterim. Bu hazırlıkları yaparken elinizde varsa mutlaka 1 litrelik kavanozları kullanın. Hem daha bereketli hem servis açısından da kişi sayısı fazla çıkıyor. Benim kavanozlarım 1 litreliklerim yetmeyince biraz da yarım litreliklere doldurdum ama tercihiniz ilk 1 litreden yana olsun derim. Bu şekilde kavanozlarımın tamamını hazırladım ve üzerlerine toz şeker ilavesinde bulunacağım. Şöyle hepsini bir kenara alayım. Bu arada bu kısmını videoda maalesef çekmemiş kameram. Ben tuşuna bastım zannettim ama o kısmı almamış. 1 litrelik kavanoz için 2 yemek kaşığı, yarım litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı olacak şekilde her kavanoza şekerleri dağıttım. Bu kısmı çekemediğim için gösteremedim ama tekrar ediyorum. 1 litrelik kavanozlara 2, yarım litrelikleri de 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Ardından birer ikişer karanfil serpip
Fırın tepsimin içerisine bir bez koyuyorum ve fırın tepsimin içerisine kavanozlarımı yerleştiriyorum. Mutlaka ve mutlaka bez sermeyi unutmayın. Pişme esnasında sallanıp birbirine çarpıp kavanozlar kırılmaması adına bu önemli. Altına da biraz su koyacağız. Ben tek seferde bütün kavanozları koydum. Taşıması biraz zor oldu. Siz benim gibi böyle çok yapacak olursanız bir kısmını fırına yerleştirdikten sonra da koyabilirsiniz arkadaşlar. Biraz böyle sıcak su ilavesinden sonra taşımaktan çekindim ama sıkıntısız bir şekilde yaptım elhamdülillah. Kavanozlarımın üzerine kaynar su ilave ediyorum. Yine boğaz kısmını taşmayacak şekilde arkadaşlar. Yaklaşık boğaz kısmına gelinceye kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından şöyle bir kaşık yardımıyla üstte kalan şekeri, tortuyu meyvelerle bütünlüyoruz ki pişme esnasında yanmalara sebep olmasın. Ardından yine kaynattığımız suyumuzun bir kısmını tepsimizin dibine döküyoruz. Hem pişmesine yardımcı oluyor hem kavanozların hareket etmesini engelliyor. Bu şekilde 250 derece fırında kaynamaya başladıktan sonra 45 dakika pişirdim. Ardından da fırından çıkarıyorum. Ve çıkarırken çok daha dikkat edin arkadaşlar. Kavanozlar çok sıcak ve elinizi ayağınızı yakabilirsiniz. Mutlaka dikkat etmenizi öneririm. Rengin berraklığını da zaten gördünüz. Erikler muhteşem bir şekilde rengini vermiş. Şeftaliler yumuşamış. Çok lezzetli görünüyor. Şöyle kavanozlarımın kapaklarını yıkayıp kuruladım. Ve kavanozlarımı kapatıyorum tek tek. Bu aşamada da artık ters çevirme yapmıyoruz. Sizin de yapmamanızı önemli belirtmek isterim. Kavanozları ters çevirmeden de kavanozlar pekala vakumlanıyor. Ben geçen yılda bu şekilde yaptım. Hiçbir şey olmadı. Bu yılda aynı şekilde kavanozlarımı ters çevirmeden yapıyorum. Kavanozu ters çevirince kavanoz kapağındaki plastikler zararlı bakterilere sebep olabiliyormuş arkadaşlar. Bunu duyduktan sonra ben bu yöntemle yapmaya karar verdim. Kavanozlarımızda böyle küçük yanmalar, hafif şeker akmaları olabilir. Onları da nemli bir bezle silip kapağını daha sonra kapatıyoruz. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa mutlaka bana yorumlar kısmından yazın arkadaşlar. Bir sürü kışa hazırlık tarifim kanalımda mevcut. İstediğiniz gibi hepsine bakıp tek tek yapabilirsiniz. Hepsi benim kendi evimde denediğim, memnun kaldığım, afiyetle yediğim tarifler. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kafanıza takılan sorularda da mutlaka yorumlar kısmından benimle paylaşın. Herkese tek tek cevap vermeye gayret gösteriyorum. Mutlaka sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra bütün kavanozlarımın ağızlarını güzelce sildim. Kapaklarını sıkı sıkı kapattım ve kesme tahtamın üzerine yerleştiriyorum. Üzerlerine güzel bir bez örtüp yaklaşık bir 24 saat kadar hiç dokunmayacağım. Sadece şöyle çekimden sonra bir ortalığı toplamak üzere üst üste koydum. Onun dışında hiçbir şekilde ellemedim arkadaşlar. Yaklaşık 30 saat kadar bu şekilde kaldılar. Bir gün sonra hala daha tam soğumamış, hafif ılık ama bütün kapaklar tutmuş şekildeydi. İyice soğumasını bekledikten sonra serin ve güneş almayan bir yerde kışa kadar muhafaza etmeyi planlıyorum. Yapacak olan herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa da yorumlar kısmından benimle paylaşabilir. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.